Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Özellikle etamin ve kanifçe işleyen arkadaşlarım bu modeli biliyorlardır. Bilmeyen arkadaşlarım için ben şimdi şöyle bir tasarladım. Bunu size anlatmak, paylaşmak istiyorum. Umarım seversiniz arkadaşlar. Şöyle kalın halı kaydırmaz kullandım. Banyo paspası olarak da geçiyor. Nerelerden alabileceğinizi de videolarım içerisinde var arkadaşlarım. Oradan bakarsanız görebilirsiniz. İp olarak Alize'nin şöyle Superlana Maxi isimli batik bir ipini kullandım arkadaşlar. Bunlar çok güzel oluyor. Özellikle böyle bir çalışma yapacaksanız. Evet arkadaşlarım, şöyle köşeden giriş yaptım. Her zamanki gibi çekiyorum. Küçük minik çarpılar oluşturacağız. Ve bu böylelikle de bu güzel model ortaya çıkmış olacak. Yani kilim yapımında kullanabilirsiniz. Seccadeler yapabilirsiniz. Paspaslar yapabilirsiniz. Her türlü böyle şeyde kullanabileceğiniz bir çalışma meydana getirebilirsiniz. Şimdi yukarıdan bakın şöyle bir çapraz olmasını istediğim için 2 tane boş bırakıp üçüncüden giriş yapıyorum. Altta da aynı yerden çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu defa alt kısmı bu şekilde gözükecek. Kaymama özelliğini kaybetmiyor arkadaşlarım. Gayet kullanışlı bir çalışma haline geliyor. Altı böyle olsa da. Şimdi bir tanesini yine atlayıp hemen bakın bu ikinciden giriş yapıp diğer alttaki yerinden aynı hizadaki yerinden çıkartıyoruz iğnemizi ve çekiyoruz. Bu şekilde birinci sırayı yani ilk yerimizi tamamlayacağız arkadaşlar. İp batik olduğu için gördüğünüz gibi renkli renkli oldu. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz. Eğer ince bir ip kullanacaksanız 2 kat yapmanızı tavsiye ederim. Daha kapatıcı, daha şey olsun diye. Şöyle devam ediyoruz. Hatta çok ince ip kullanacaksanız örneğin hani lif ipi gibi böyle 4 katta yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ipi mümkün olduğunca kalın tutmaya çalışın ki alttaki halı kaydırmaz gözükmesin. Bakın çok sıkmadan böyle gevşek bir şekilde bu şekilde yerler yapıyorum ilk başta. Şimdi buraya kadar gitmeye gerek yok. Aynı şekilde devam ediyor zaten. Sona geldiğimizi farz edin. Hemen ipimi bu şekilde arkaya attım. Buradan arkadaşlarım bakın buradan ve buradan alttan çıkartıyorum. Ve çekiyorum şöyle. Bakın bir çarpı oluşturmuş oldum. Ve bu şekilde üstlerini kapatarak devam ediyoruz. Bu çok kolay arkadaşlarım yapmak bunu. Şöyle biraz genişletelim. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için böyle bir çalışma yapmak istedim. Dilediğiniz boyutta halı kaydırmaz kullanabilirsiniz. Birleştirme videosu da kanalımda var arkadaşlarım, nasıl birleştireceğimiz halı kaydırmazları. Çok büyük parçalarda yapabilirsiniz. Şimdi buraya geldiğimizde, sona geldiğimizde bakın bu şekilde kenarından şöyle giriş yapıyorum ve çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ikinci sırada yine aynı şekilde yukarıdan 1-2 bırakıp üçüncü ve alttan da bakın zaten birleşim yeri. Oradan giriş yapıp
Şöyle hemen devam ediyoruz. Buralar yine aynı. Yani arada bir tane yer atlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çantalar da yapabilirsiniz. Ayrıca onu da söylemeden geçmeyelim. Evet, yine az önce yaptığımız gibi üstlerini kapatarak çarpılar yaparak diğer tarafa geçiyoruz ve bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlarım. Şimdi yine sona geldiğimizde ise böyle yaparak bu kısmı tamamlıyoruz. Ve kenar kısmından da biraz bahsetmek istiyorum. İpimiz bu şekilde, böyle kalmasa da hani bu şekilde başlarsanız da olur. Şöyle hemen çekiyorum buradan. Bir diğerine geçiyorum. Yine onu da aynı şekilde geçiyorum bu şekilde. Sonra devam ediyorum buralardan. Sarma işlemi yapar gibi böyle delik atlamadan, mümkünse buralarda atlamayın arkadaşlar. Çünkü kenarı gözükebiliyor. Yani halı kaydırmaz gözüküyor. O da çok güzel bir görüntü olmuyor. Şimdi bir işlem daha yapacağımız için bu köşeyi böyle bıraktım. 2 kat geçeceğiz arkadaşlar üzerinden. O yüzden burayı böyle bıraktım. Şimdi birinci katımız bu şekilde devam ediyor. Bunu eğer 2 kat yapmak istemezseniz ipinizi daha da kalınlaştırıp çok kalın bir ip elde edip tek seferde de geçebilirsiniz. Çünkü herhangi bir şeyi yok arkadaşlarım. Bakın böyle de bırakabilirsiniz ama şu aradaki boşluklar olmasın diye mesela bitirdiğimi düşünün. Hemen geri dönüş yapıyorum. Aynı üstünden tekrar bir daha geçiyorum arkadaşlar. Buraya geldiğimizde köşeye 2 defa, eğer kapanmıyorsa 3 defa giriş çıkış yapabilirsiniz. Yani şu şekilde ki iyice kapansın ve güzel dursun arkadaşlar. Şimdi bakın geldim. Burayı tamamladım. Hemen şöyle bir tane alıyorum. Evet. Bakın tamamen kapandı. Şimdi bir diğerine geçiyorum. Ve şöyle çarpı yapmış oluyorum bu kenar kısımlarına da. Ve böyle görünmeye sahip oluyor arkadaşlarım. Bakın şöyle göstereyim buradan. Köşeleri dediğim gibi bir tane 2 tane üzerinden geçebilirsiniz şöyle. Kenarları da böyle yapılıyor. Evet arkadaşlarım, yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.